Los Angeles'ı sarsan ve bir efsaneye dönüşen Elizabeth Short cinayeti, onlarca sahte itirafçıya ve yüzlerce şüpheliye rağmen gizemini koruyor. 1940'lar, Hollywood'un altın çağı. Her köşe başında bir yıldız adayı, her vitrinde parlak bir gelecek vaadi vardı. Ama bu parıltının hemen altında, gölgelerin daha da karanlık olduğu bir dünya gizliydi. Bu, o karanlığın içinden fırlayıp tarihin en kötü şöhretli cinayetine dönüşen bir hayaletin hikayesi. Bu, Siyah Dalya'nın hikayesi. 15 Ocak 1947, Los Angeles. Leimert Park'ta sıradan bir sabahtı. Genç bir anne kızıyla yürüyüş yaparken boş bir arsada tuhaf bir şekil fark etti. İlk bakışta atılmış bir vitrin mankeni sanmıştı. Ama yaklaştığında gördüğü manzara hayatı boyunca aklından çıkmayacaktı. Bu bir manken değildi. Bu 22 yaşındaki Elizabeth Short'un cansız bedeniydi. Ama cansız kelimesi gördükleri vahşeti anlatmaya yetmiyordu. Vücudu akıl almaz bir hassasiyetle tam ortadan ikiye ayrılmıştı. Kanı tamamen boşaltılmış ve cesedine bir sanat eserini andıran korkunç bir poz verilmişti. En tüyler ürpertici detaysa yüzüydü. Ağzı bir palyaço gülümsemesi gibi kulaklarına kadar kesilmişti. Peki kimdi Elizabeth Short? Massachusetts'ten Hollywood'a bir yıldız olma hayaliyle gelmişti. Garsonluk yapıyor, küçük roller kapmaya çalışıyordu. Siyah saçları ve siyah giysileri olan tutkusu nedeniyle arkadaşları ona Siyah Dalya adını takmıştı. Ölümüyle birlikte bu lakap sonsuza dek üzerine yapışacaktı. Cinayet haberi basına düştüğünde bir medya çılgınlığı başladı. Gazeteler en korkunç detayları manşetlere taşıyor, Siyah Dalya efsanesini her gün yeniden yazıyordu. Bu ilgi soruşturmayı bir sirke çevirecekti. 60'tan fazla kişi şöhret olmak için cinayeti işlediğini itiraf etti. Her biri polisin değerli zamanını çalan birer sahtekar. Gerçek katilse gölgelerde kalıp polisle alay ediyordu. Cinayetten bir hafta sonra bir gazete editörüne bir paket gönderildi. Paketin içinde Elizabeth Short'un doğum belgesi, sosyal güvenlik kartı ve fotoğrafları vardı. Adres defterinin bir sayfası eksikti. Paket benzinle dikkatlice temizlenmişti. Tek bir parmak izi bile yoktu. Katil polise mektuplar yazmaya devam etti. Gazete kupürlerinden kestiği harflerle oluşturduğu mesajlarda kendisinin yakalanamayacağını söylüyordu. Bu sadece bir cinayet değil, aynı zamanda halkın gözü önünde oynanan bir akıl oyunuydu. LAPD tarihinin en büyük soruşturmalarından birini yürüttü. Katilin cerrahi bilgiye sahip olduğu düşünülüyordu. Bu yüzden doktorlar, diş hekimleri ve hatta tıp öğrencileri sorgulandı. Yüzlerce şüpheli vardı ama hiçbiri davayla kesin olarak ilişkilendirilemedi. En güçlü şüpheli, zengin ve nüfuzlu doktor George Hoddle'dı. Evi polis tarafından dinlendi ve Hoddle'ın, "Diyelim ki Siyah Dalya'yı ben öldürdüm. Şimdi bunu kanıtlayamazlar," dediği iddia edildi. Hatta yıllar sonra kendi oğlu babasının katil olduğuna dair bir kitap yazdı. Ama somut delil yoktu. Dava yine bir çıkmaz sokaktaydı. Bugün olaydan neredeyse 80 yıl sonra Siyah Dalya cinayeti hala çözülemedi. Hollywood'un bu en karanlık sırrı onlarca kitaba, filme ve teoriye ilham verdi. Ama gerçekler hala gölgelerde saklı. Katil, Elizabeth'i tanıyan biri miydi? Neden bu kadar vahşi bir yöntem seçti? Gerçek katil, adaletten kaçıp sıradan bir hayat mı yaşadı? Elizabeth Short, bir yıldız olmak için geldiği şehirde bir cinayet efsanesine dönüştü. Onun hikayesi, Hollywood rüyasının ne kadar çabuk bir kabusa dönüşebileceğinin en acı kanıtı olarak yaşamaya devam ediyor. Sizin bu dava hakkındaki teoriniz ne? Yorumlarda bizimle paylaşın.